Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz hırka modelinin yapımını paylaşacağım. Hırkamızı şöyle bir göz atacak olursak, detaylarına gelecek olursak, şöyle etek kısımlarında bal peteği şeklinde bir modelimiz mevcut. Aynı zamanda kol kısımlarında da mevcut. İki kolda, etek kısımlarında ve kapşon kısmında da mevcut. Şöyle kapşon kısmında sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde kapşon kısmında da modelimiz mevcut. Gerçekten çok şık, çok güzel bir hava kattı modelime. Ben çok keyif alarak ördüm. Şöyle arka kısmını da yine sizlerle paylaşayım. Bakın arka kısmımızda böyle. Burada da bir tane şeritimiz var. O da yine örnek kısmımızdan yaptım onu da. Örnekli olarak yaptım. Gerçekten ayrı bir hava katmış oldu. Modelimiz bu şekilde. Şimdi ölçülerini vereceğim size modelimizin. Ben modelimi 2-3 yaş olarak hazırladım. Şöyle koltuk altından itibaren şuradan buraya kadar 31 santim arkadaşlar. 31-32 santim gibi. Etek kısmına şöyle şu pili yapmış olduğumuz yer var. Oradan itibaren ölçüyorum. Zaten videoda görürsünüz. 24 santimlik etek uzunluğu var. Koldan alta da tekrar ölçüm şu koltuk altından itibaren de 27 santimde etek uzunluğumuz var. Zaten video içerisinde bütün ölçüleri ben size birebir veriyorum. Başka ip olarak arkadaşlar 6 tane ip kullandım. Yani 6. ipten bu kadar kaldı diyeyim. 5,5 tane. İpimin kodunu isteyenler için 706 K706 kar topu Low Car ipinden kullandım. İstediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Baby One, Alize, kar topunun diğer ürünlerini, Alize, Nako. Yani elinizde hangi ipler varsa bu adet sayısınca onlarla kullanabilirsiniz. 5 tane düğme kullandım. Büyük düğme ön kısmında, arka kısmında da o kemer kısmını yaparken de 2 tane küçük düğme kullandım arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınıza da destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar modelimizin yapımına başlıyoruz. 78 tane zincir çektim. Zincirlerimi çekerken çok sıkı çekmedim. Bakın şöyle esneyebilen zincirler çekmeye çalıştım. Çünkü üzerine trabzan gideceğimiz için toplamasını istemedim. Şimdi 3 tane de 78 zincirimin üzerine 3 tane de fazladan zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bu 3 zincirimiz trabzan olacak. İpimi doladım. 1, 2 ve 3. zincirim. 3 tane atlıyorum. 4. zincirime bir tane trabzan yapıyorum. Bakın burada şimdi 2 tane trabzanımız olmuş oldu. Kol için 15 tane trabzan yapacağız. Bu 2 tane trabzanımızı sayıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 zincir çekiyorum. Yanındaki zincirime, bakın dibine değil, yanındaki zincire bir tane trabzan yapıyorum. Burada artırma yerini oluşturmuş olduk. Ön ve kol için olan artırma yerini oluşturmuş olduk. Şimdi kol içinde 12 tane trabzan yapacağım. Bunu sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane trabzanımızı da yapmış olduk. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Ve bakın yine dibine değil, hemen yanındakine trabzanımızı yapıyoruz. Burada da yine bir artırma yerimizi yapmış olduk. Kol ve arka için olan artırma yeri. Şimdi ipimi doluyorum. Bunu da sayarak arkası için 24 tane trabzan yapıyorum. 2
3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Evet. Şimdi önler 12, önler 15, arka 24. Normalde arka 30 olması gerekiyor. Ama burada normalde 12 tane önlerimizin olması gerekiyor. 3 taneyi de üst üste geleceği için, roba kısmının önleri üst üste geleceği için 3'er tane önlere ekleme yapmış oldum. O yüzden burası 30 değil 24. Yani önlerimiz aslında 12 olması gerekiyordu. Ben model üst üste binsin diye, yani ön kanatları üst üste gelsin diye 3'er tane önlere ekleme yapmış oldum. Eğer daha fazla ön kısmının diğer kısmın üzerine gelmesini istiyorsanız burada daha fazla da trabzan yapabilirsiniz. Yani mesela 12 değil de 15 değil de işte 16, 17 gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün böyle hani çok az bir şey üst üste gelmesini istedim. O şekilde yaptım. Bunu da açıklayayım. Hani önle arka eşit değil diyecek olan arkadaşlarımız için yaptım bu açıklamayı. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Bakın dibine değil yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak kol için 12 tane trabzanımızı yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 zincir çekiyorum. Dibine değil yanındakine trabzan yapıyorum. Ve ön içinde 15 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15.'yi de yapıyorum arkadaşlar. Böylelikle ön kısmı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Burada düğme iliğimiz için de yer ayıracağız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dibine trabzanımızı yapıyoruz. Evet, burada bir tane trabzanımızı oluşturmuş olduk. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Böylelikle düğmemiz için ilik yerimizi de açmış olduk. Şimdi ipime doluyorum. Eğer sizin düğmeniz küçük düğme kullanacaksanız burada bir zincir çekip bir tane atlayarak yani bir tane atlarsınız, buna batarsınız, buradan trabzan alırsınız. Eğer çok daha büyük düğmeler kullanacaksınız, hani daha üst yaş gruplarına göre yapıyorum, daha büyük düğme kullanacağım derseniz 3 zincir çekip 3 tane atlayın arkadaşlar. Bu kısmı büyütüp küçültmek sizin elinizde. Şimdi devam ediyorum.
trabzanlarımızla yuvaya kadar geleceğim. Bu düğme iliğini ben 8 sırada bir açıyorum arkadaşlar. Yani 8 sıra örüp 9. sırada pardon 7 sıra öreceğim. Yukarıya doğru 7 sıra öreceğim. 8. sırada ilik yeri açacağım tekrar. Yani her 7 sırada bir. Az önce yanlış söyledim. 7 sırada bir. Evet, şimdi geldik buraya. İpimi doluyorum. Buradaki yuvam içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir. Aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Buradaki yuvalarımızda 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan olacak. Altta 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzanda. Şimdi yine devam ediyorum. Diğer taraf yuvaya kadar gelelim. Evet, şimdi yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir ve tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi diğer yuvalara da yine aynı şekilde buradaki yuvaya da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Buradaki yuvaya da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi burada sıra sonuna kadar geldim. Bakın şuradaki zincirimin üzerine de bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Döndürüyorum. Bir zincir, dibine trabzan yapıyorum. Yuvaya kadar trabzanlarla devam ediyorum. Hırkamız trabzanlardan oluşmakta arkadaşlar. Sadece etek uçlarında değişik bir modelimiz var. O modeli uygulayacağız. Bir de roba altında pili kısımlarımız var. Oraları beraber yapacağız. Yine oralarda trabzandan oluşmakta. Oldukça kolay, hepinizin rahatlıkla örebileceği bir hırka olacak. Şimdi yuvaya kadar ilerliyorum. Evet, yuvaya geldik. Şimdi altta bakın 2 tane trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapmıştık. Burada da bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Burada bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yaptık. Şimdi devam ediyorum. Diğer yuvaya kadar. Evet, şimdi geldik buradaki yuvamıza. Buraya da bir tane trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir genel olarak açıklamam gerekirse ilk sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, ikinci sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, üçüncü sırada da bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yaptık. Dördüncü sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bir sonraki sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde robamızı tamamlayacağız. Hep o şekilde gideceğiz roba bitimine kadar. Ben bu şekilde artırımları daha çok seviyorum. Hemen hem bir anda büyümemiş oluyor. Hepsini çift yaparsam bir anda büyümüş olacak. Ve roba yani bu şekilde daha muntazam gözüküyor bence. O yüzden ben bütün robalarımı bu şekilde artırma kısımlarını yapıyorum. Şimdi buradaki yuvalarımızın da içerisine yine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Burayı da yine aynı şekilde. Şuradaki düğme ilk yerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Oraya kadar örelim.
O kısmı sizinle paylaşayım. Evet, şimdi bakın ilik yerine geldim. Burası ilik yerimiz. Buraya bu altta 2 tane trabzan atlamış olduğumuz için boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum boşluğa. 1, 2. Bir tane atladıysanız bir tane. 3 tane atladıysanız 3 tane yapın arkadaşlar. 2 tane trabzanımı yaptım. Burada 3 tane kenarda trabzanım vardı. Bu 3 trabzanı tekrar yapıyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi robamızı bu şekilde ilerleteceğiz. Artırma kısımlarını benim söylediğim şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yaptıktan sonra roba bitiminde kaç sıra yapmışız, kaç santim yapmışız sizinle paylaşacağım. Evet, benim robam hazır. Şimdi şöyle önce bir ilik yerlerine bakalım. İliğimizi burada ikinci sırada açmıştık. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördüm. 8. sırada tekrar ilik açtım. Daha sonrasında da 1, 2, 3, 4 sıra daha ördüm robamız için. Şimdi roba boyunca kaç sıra yaptığımızı da yine paylaşayım sizlerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sırada roba sırasına 14 sıra değil pardon arkadaşlar 13 sıra bu birleşim yapacağımız sıramızın sırası. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 daha şu kısımda sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 sıra roba sıramız. Şöyle santim olarak da verelim size kaç santim olduğunu. Bakıyorum. Evet, 13 santimlik bir ölçümüz var şu anda. Ben 2 yaş için hazırlıyorum. 2-3 yaş için hazırlıyorum arkadaşlar. O yüzden roba boyum uzun. Siz daha küçük hazırlayacaksanız zaten bu başlangıç zincirinizde daha az olacak. Roba sıra sayısını ona göre yapmanız gerekiyor. Şimdi kol birleşimiyle devam edeceğiz. Ama şu önce arka beden uzunluğunu da yine kaç santim olmuş onu da vereyim size. 28 santimde beden genişleyen olmuş. Şimdi birleşimimizle devam edelim. Kaç santime hani boy uzunluğu, roba uzunluğu kaç santim olacak, hani hangi bedene göre kaç santim olacağını araştırma motorundan, arama motorundan arkadaşlar bebek beden ölçü tablosu diye yazarsanız orada ölçü tablosu çıkacaktır. Ona göre yapabilirsiniz. Şimdi ben örerek ilk yuvaya kadar geldim. Yuvanın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Burada 3 tane de zincir çekiyorum. Böylelikle bedenimi daha da büyütmüş oluyorum. 3 tane zincir çektim. Diğer tarafla yani şurayla birleştireceğim. Bakın. Buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim tekrar. Şimdi buradaki yuvaya 2 tane trabzan yaptık. 3 zincir çektik. Diğer yuvayı buldum. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bakın böylelikle de birleşimimizi yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Buradaki yuvaya kadar, şuradaki yuvaya kadar gelelim. Evet, diğer yuvaya kadar bakın geldim. Yine buranın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 3 zincir. İpimi doluyorum. Ve burayla birleştiriyorum. 2 tane trabzan yaparak. 1 ve 2. Şimdi yine trabzanlarımızla devam edelim. Şimdi bu kenarı yapıyorum. Tekrar kol altına dönüp şu kol altındaki işlemi de sizlerle paylaşacağım. Şimdi kol altındayım. Buradaki 3 tane zincirimin üzerindeyim. Buraya 3 tane zincirimiz vardı. 3 tane de trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi her birine birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Diğer kol altında da aynı şekilde orada da yine 3 tane trabzan yapacağız. Sıra sonuna gelelim. Şöyle genel olarak bir bakalım arkadaşlar. Neler yapmışız diye. Şimdi kol birleşimlerimizi yaptık. Bu şekilde
bir sırada kol birleşimiyle birlikte o sıramızı ördük. Şimdi kaç santim olmuş beden ölçümüz, onu bir bakalım. Evet, 32 santim olmuş beden ölçümüz. Benim için yeterli ölçü. Bu şekilde. Şu iliklerinizi de açmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle. Evet, 7 sırada bir iliklerimizi açacağız söylemiştik. Şimdi ben bir sıra daha öreceğim. Burada bir sıra daha trabzan sırası öreceğim. Sonrasında da pili kısmına geçeceğiz. Şimdi ben bir sıra daha yaptım bu şekilde. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Pili kısmımıza. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir trabzanımızı yaptık. Şimdi bu ön kısımda pilimizi normalde aralarda 8 trabzan 9. pili şeklinde yapacağız. Ancak burada düğme ilik yerimiz olduğu için hemen düğme ilik yerinin kenarında pil olsun istemedim. Birazcık ilerisinde olmasını istediğim için sadece bu iki ön kısmında kalan trabzan sayım 11 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Daha öncesinde hesap da yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buraya işte 11 tane. Daha sonrasında işte pili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabzan. 9. pili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabzan. 9. pil şeklinde hesap yaparak sıra sonuna kadar gelip bu aralardaki sayıları belirleyebilirsiniz. Gerekirse 9 tane yaparsınız, 7 tane yaparsınız. Pilinizin sıklığını, genişliğini ne oranda istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben 11 tane yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12.'ye 5 tane aynı yere 5 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5. Burada bir pilimiz oluşacak. Şimdi her bir ilmeğime birer tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 2 4 5 6 7 8. Şimdi 8 tane trabzanımı yaptım. 9.'ya yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 aynı yere, 2 3 4 5. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 trabzan yaptım. 9. yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. İpimi alıyorum. Devam ediyorum. 8 tane yan yana. 1 2 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi tekrar aynı yere 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. 8 tane yapıyorum. Yan yana. 1 2 3 4 5 6
7, 8. Şimdi yanındakine aynı yere 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sekiz tane yan yana. 3, 4, 4, 5. 6, 7, 8. Dokuzuncuyu yine 5 tane aynı yere. 2, 3, 4, 5. Ve devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geleceğim. Şu ön kısma kadar. Buradaki kısmı sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şöyle bakın arkadaşlar, ön kısım burası. Ön kısımda pillerimizi sayalım. 1, 2 ve 3 yerde pilimiz var. Diğer ön kısımda da yine şöyle göstereyim. Bakın 1, 2 ve 3 tane pilimiz var. Yani bunların da eşit düşmesine dikkat edelim. Bu pillerimizin. Evet, şimdi burada 2, 4, 5 tane demiştik. Şimdi buradan öteye yani son pilimizi yaptık. Şimdi buradan öteye trabzanlarımızı yapıyoruz. 3, 5, 10 ve 11 tane trabzanımızı yaptık. 10, 11. Evet, burada da yine 11 tane trabzanımız kaldı. Yani dediğim gibi öncesinde ilmeklerinizi hesaplama yaparak ayarlayabilirsiniz. İlla ben 8 tane yaptım, siz 8 tane yapmak zorunda değilsiniz. 9 tane yaparsınız, 10 tane yaparsınız, 11 tane yaparsınız bu araları. Yani sıklığını siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bakın, şöyle bir göz atalım. Bakın, pili yerlerimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi bakıyorum, burada düğme ilik yerini sanırım bu sırada yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 8. sıraya geliyorum ve ilik yerimi yapacağım. Yine iliğimizi de yine beraber yapalım. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer siz daha geniş hırkanızı daha geniş yapacaksanız, yani ben 2-3 yaş yapıyorum ama siz 4-5 yaş, 6-7 yaş yapacaksanız bu pili sırasını, yani ben koldan aşağıya 2 sıra ördüm. 3. sırada piliye yaptım. Siz 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra şeklinde uzatabilirsiniz. Yani beden büyüdükçe bu kol altındaki trabzan sayısı da artacak. Onu da söylemiş olayım. Şimdi şöyle döndürüyorum. İlik yerimizi göstereceğim. Bir zincir. Şimdi 3 tane trabzanımızı yapalım. 1, 2, 3, 2 zincir. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzanımızı yapıyorum. Şimdi pili yerine kadar devam ediyorum. Yani pili yeri dediğim neresi? Bu aynı yere 5 tane trabzan yapmış olduğumuz yer. Buraya kadar gelelim şimdi. Evet, şimdi bakıyorum, 5 tane trabzanım var burada. 2, 4, 5. Bu 5 trabzanın üzerine 10 tane trabzan yapacağım. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada hani trabzan yapacağınız yeri şaşırsanız şu baştaki trabzanlarınızı sayabilirsiniz. Şimdi ipimi doluyorum. İlk trabzanımın tepesine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Yine yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Yani bu pili yerindeki 5 trabzanımızın her birinin üzerine 2'şer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2. Yine yanındakine 1, 2. Bakıyoruz kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8. Son trabzanımıza da 2 tane trabzan yapıyorum. Ve buradaki trabzan sayımızı şöyle bakın,
10 taneye tamamlamış olduk. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 taneye tamamladık. Şimdi ipimi doluyorum. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu arada 8 tane trabzanım vardı. Geldim buraya. Yine buraya da aynı şekilde her birine ikişer tane trabzan yaparak 10 tane trabzana tamamlıyorum. Birinciyi yaptım. Yani birinci ikiliyi yaptım. İkinci trabzanın üzerine yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın aynı yere 2 trabzan. Yanındakine yine 2 tane trabzan. Yanındakine 2 trabzan. Ve son trabzanımıza da yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bakıyorum burada da yine 10 tane trabzanımız olmuş oldu şuradan itibaren. 2, 4, 6, 8, 10. Yine devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi buradaki 5 trabzanımızı yine ona tamamlıyorum. Aynı yere 2 tane. Yanındakini yine aynı yere 2 tane. Yanındakini aynı yere 2 tane. Her birine ikişer tane trabzan yaparak bu pilimizi de yapmış olduk. Sadece 2 sırada gördüğünüz gibi artırma yapıyoruz. 3. sırada her birine birer kere trabzan yaparak ilerleyeceğim. Şimdi buradaki pilimizi de yine aynı şekilde ona tamamlayacağız. Buradaki yani bütün sıralardaki pilimizi sıra sonuna kadar olan bütün pillerimizi aynı şekilde ona tamamlayalım. Sıramızı bitirelim, sonraki sırayla devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde şöyle göstereyim, bakın. Pillerimiz gördüğünüz gibi kendini belli etti. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Dibine trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle her birine birer kere trabzan yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Bu sırada artırma yapmayacağız. Her bir trabzanıma bir tane trabzan olacak şekilde devam edeceğiz. Bundan sonraki sıralar hep aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bakın şimdi altta pil yaptığımız yerdeyiz. İkişer ikişer yapmışım. Her birine birer kere trabzan yapıyorum. Artık artırmalarımız bitti. Bakın her birine birer tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Buradan sonrası karşıya geçmek bayağı zaman alıyor arkadaşlar. Bazen hani neden küçük yaş hep çalışıyorsunuz dediğinizde bu bitmesi zor oluyor. Ben bunu özellikle 2 yaş isteyen arkadaşlarımız için, 2-3 yaş isteyenler için büyük çalıştım. Ama inanın çok zorluyor. Yani video bitmesi çok zor oluyor. Videoyu bitirmek. Evet, her birine birer kere trabzanımı yaptım ve gidiyorum. Elimden geldiğince hani çok küçük bebekler için değil de birazcık daha böyle 2-3 yaş gibi 2-3 yaşa kadar yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama dediğim gibi işte o da bizi birazcık zorlayabiliyor böyle. Bakın yine bir artırma yerindeyim, yani pili yerindeyim. Yine burada her birine birer kere trabzan yapıyorum ve ilerliyorum. Evet, buradan sonrası hep bu şekilde ilerleyecek. Hiçbir artırma yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim son halini.
Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Üst üste. Evet, pillerimiz bu şekilde. Aşağıya doğru daha da düzene girecek bu piller. Şöyle. Evet, bakın şöyle. İlerledikçe, sıralar ilerledikçe pillerimiz düzene girecek. Bu şekilde ilerletelim. Etek boyunu ben bir yapayım. Kaç santim olacak? Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de yapın, ben de yapayım. Bir saniye sonra buradayım. Arkadaşlar, hırkamın etek kısmına örnek kuracağım yere kadar geldim. Şimdi toplamda kaç sıra örmüşüm sizlerle paylaşacağım. Direkt şuradan itibaren sayıyorum. Şu pilileri yapmış olduğumuz yerden itibaren sayıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 sıra ördüm. Ölçü olarak da vereyim. Yine o pilleri yapmış olduğum yerden itibaren ölçeceğim. 18 santimlik bir ölçüm var arkadaşlar. 2-3 yaş için yapacağım. 18 santim yaptım. Etek kısmında örnek yerimiz var. Örneğimizi de kuracağız. Yaklaşık olarak 5-6 santimde orası tutacak ve gerekli istediğim ölçüye ulaşmış olacak hırka. Şimdi en son bakın 18 sıra yaptım. En son ters kısımda kalmıştık. Düz kısımdan devam ediyoruz. Evet, şimdi evet, bir zincir çektim. Bu sırayı sık iğne olarak gideceğiz. Sık iğne sıramız hırkamızın ön yüzünde olacak. Sık iğne ile gittik. Eğer hani siz düz sırada trabzan sırasını bitirdiyseniz eğer ipinizi koparıp diğer taraftan devam edebilirsiniz. Düz kısımdan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü örneği kuracağız. Örneği hani bu şekilde kuracağımız için tersten düzden devam ederseniz tersten devam ederseniz örnek oturmamış olur. Şimdi ben sık iğne sırası şöyle bir tane zincir çektim. Hemen dip kısmına bir tane, bakın şuraya bir tane sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Her bir ilmeğime bir tane sık iğne olacak şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Hiçbir artırma, eksiltme bir şey yapmıyorum. Batıyorum. 2 tane var. İkisini tek seferde çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne ile ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Döndürüyorum. Hırka o kadar büyük oldu ki döndüremiyorum. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum. Bu sırayı da trabzan sırası olarak öreceğim. Dibine şöyle trabzanımızı yaptık. Bu sırayı da trabzan olarak öreceğim arkadaşlar. Yine herhangi bir eksiltme, artırmamız yok. Dümdüz örüyoruz. Bu örnek öncesi zemin. Bu iki sıra sık iğne ve trabzan sırası örnek öncesi zemin. Bunların üzerinde kuracağız örneğimizi. Bu iki sıra üzerinde. Şimdi burayı da karşıya geçelim. Düğmeliklerimiz, benim 5 tane düğme iliğim oldu arkadaşlar. Buraya kadar. Üçüncü ipim de buraya kadar bitmek üzere neredeyse. Bunları da söylemiş olayım. Evet, şimdi karşı tarafa geçelim. Örnekli kısmımızla devam edelim. Şimdi bir üst sıraya, örnekli sıramıza geldik arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Dibine sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi burada şu sık iğneli sıra üzerinde işlemlerimizi yapacağız. Bunun için şöyle yakınlaştırdım, inşallah rahatlıkla görebilirsiniz ve anlatabilirim. Şimdi bakın, atlamalar yapacağız. Şimdi şuradaki ilk sık iğneyi örmüştüm. Bakın, bu ilk sık iğneyi ördüm. Bunu saymıyorum. Yanındakinden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncünün şu şekilde belinden tığımı takacağım. Şimdi bu tığım burada dursun. İpimi iki kere ipimi doluyorum.
tığımı taktığım yerden tığımı çıkarıyorum. Şimdi buradan tığımı takıyorum. Çıkarıyorum. Tığımda 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim var. Şimdi şu iki tanesini başta çıkarıyorum. Şu iki tanesini şimdi çıkarıyorum. Bunu da şimdi çıkarıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapmış olduk burada. Şimdi bakın geriye döneceğim. Öncelikle şurada en kolay nereden başlayacağınızı göstermek için yapıyorum bunu. Lastiğimizi şu sık iğnemize takmıştık. Hemen üzerinde bakın yanındaki trabzanın şuradan itibaren geriye doğru sayıyoruz. Şimdi şunu şöyle alıyorum. Bakın bu oradaki trabzanım, sık iğnem, ilmeğim. 1, 2, 3. Üçüncüden sık iğne yapmaya başlayacağız. Buradan 1, 2, 3. Üçüncü sık iğnem bakın hemen bunun üzerine denk gelmiş olacak. Bacak burada. Almış olduğumuz sık iğne burada. Yanındaki trabzanımızın üst kısmında üçüncü sık iğne. Şimdi tekrar iki kere doluyorum. Şu sık iğneden yani şurada dördüncüden aldığımız şunu üçlü trabzanı yapmış olduğumuz lastiğimizi yapmış olduğumuz aynı sık iğneden bakın yine aynı şekilde alıyorum. İki tane çıkardım. İki tane çıkardım. Tığımda iki tane var. Bunu bekletiyorum. Şimdi bu sık iğnenin yanından itibaren başlıyoruz yine. Bakın bunu saymıyorum. 1, 2, 3, dördüncünün yine şurada dördüncünün yine belinden kavrayacağız. İki tane vardı tığımda. Bir, iki kere doluyorum. Ve şu tığımızı takmış olduğumuz yerden şuradan tığımı yine böyle lastik gibi takıyorum. Aldım. İki tane çıkardım. İki tane çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. Şimdi tekrar göstereceğim. Şimdi bakın yine şöyle yatırıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şu 3 trabzanı yapmış olduğumuz sık iğnenin hemen başındaki trabzan. Buradan geriye doğru sayıyorum. 3 tane. 1. Şunu da yatırıyorum. 1, 2, 3. Şundan başlayacağım. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi 2 kere doluyorum. En son yapmış olduğumuz bakın şundan en son sık iğneden şu şekilde lastik olarak almıştık. Yine aynı yerden bakın aynı sık iğneden alacağım. Şuradan aynı sık iğneden alıyorum. İki çıkardım. Tığımda 2 tane var. 2 kere doluyorum. Ve şimdi bakın bu sık iğneyi saymıyorum. Yanındakinden başlıyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüye. Dördüncü sık iğneme lastiğimizi yapacağız. 2 kere dolamıştık. Tığımda 2 tane var. 2 kere doladım. Buraya şu şekilde takıyorum. Şimdi 2 tane çıkarıyorum. 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Bunları da tek seferde topluyorum. Modelimiz oluşmaya başladı. Evet, şimdi yine ne yapıyoruz? Bakın. Sık iğne, hemen üzerindeki trabzanım. Buradan geriye 3 tane ilmeğimizi sayıyorum. 1, 2, 3. Burada. Başlıyorum sık iğne yapmaya. 3 tane. 1, 2, 3. Üçüncü sık iğne. Bakın hemen üzerinde. Şimdi yine 2 kere doladım. Bunu yapmış olduğumuz sık iğnenin aynı sık iğne yani. Bakın aynı sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 çıkarıyorum. 1, 2 tane çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı. Yine 2 kere doladım.
Şimdi şöyle bekletiyorum. Yine diğer tığımı aldım. Sayıyorum yine alttaki sık iğne sırasından. 1. Bunu saymıyorum. Çünkü onda işlem yaptım. Yanındakinden 1, 2, 3. Dördüncüye. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi 2 tane alıyorum. 2 tane çıkıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Yine ne yapıyoruz? Sık iğne yapacağız burada. Hemen şuradan bakın geriye 3 tane sayacağım. Şöyle elimden tutuyorum burayı parmağımla. 1, 2, 3. Şuradan. 1, 2, 3. Şimdi tekrar 2 kere doluyorum. En son yapmış olduğum sık iğnenin aynısına, yani buna işlem yapmıştık. Aynı işlem yaptığım yere tekrar yapıyorum. 2 çıkardım. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı. 2 kere doluyorum. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3 ve 4. sık iğneme lastik alır gibi alıyorum. Şimdi 2, 2 ve sonda kalan bu 3 taneyi de tek seferde topluyorum. Yine bakın hemen üzerinden 1, 2 ve 3 tane geriye sayıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle gösterelim. Bakın. Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi yine 2 kere doluyorum. Son kez gösteriyorum. Bu işlem yapmış olduğumuz sık iğneye yine aynı yere batıyorum. 2 tane çıkacağım. Şöyle göstereyim bakayım. Evet. 2 tane çıkıyorum. Yine 2 tane çıkıyorum. Tığımda 2 tane var. Tığımda 2 tane var. 2 kere doluyorum. Bunu saymadan 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye yine lastik gibi alıyorum. Şimdi 2 tane çıktım. 2 tane çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Hemen yine bakın şurada sık iğnem olmalı. Hemen sık iğne üzerindeki trabzan. Bakın sık iğne üzerindeki trabzan. Şuradan itibaren geriye sayıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. 2 kere doluyorum. En son işlem yapmış olduğum sık iğneye lastik alır gibi alıyorum. 2, 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. 2 kere doladım. 1, 2, 3. Dördüncüye bu şekilde lastik alır gibi alıyorum. Sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Sonunda da 3 tane kaldı. Bunu da yine bu şekilde. Şuradan geriye hemen bakın. Şuradan geriye sayıyorum. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. Şöyle bir göstereyim. Sanırım anlaşıldı. Aynı şeyi tekrar edip gideceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sonuna kadar şu şekilde ilerledim ve buradayım. Şimdi bu kısmı beraber yapacağız. Nasıl bitireceğimizi göstereceğim size ben. Şimdi burada en son bakın bir lastik yapmıştık. 3 tane atlayıp dördüncüye yaptık. Daha sonra üzerine 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum ve aynı yere tekrar lastiğimizi yapıyoruz. 2 ve 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. Normalde atlardık ama burada atlamıyoruz. Bu 2 taneyi de tek seferde çıkarıyorum. Çünkü sıramın sonuna geldim. Şimdi burada bakın direkt şöyle göstereyim. Şunu atlıyorum. Bakın bunu. Zaten bunun üzerindeki ilmek olmuş olacak. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle yatırdığınızda zaten belli ediyor kendini. Şöyle hemen yanındakinden devam ediyorum. 1, 2, 3 bu şekilde. Şimdi döndürüyorum. Sizin buradaki sayı farklı kalabilir. Yani buradaki hani benim hırkamın sayılarıyla sizin sayılarınız tutmayabilir. Çok normal. O yüzden hani sizde 3 tane bende daha fazla veya daha az sıkıntısı olmasın arkadaşlar. Yani fark etmez buradaki sayı. Ama hırka bitimine kadar bu sayı aynı kalsın.
Evet, şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bu sırada hep trabzanla ilerleyeceğim. Şimdi trabzanlarımızı yaparken şöyle alt sırayla birlikte sayılarımız eşit mi değil mi ona da dikkat edeceğiz. Şimdi mesela bakıyorum. 2, 4, 5. Şuradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı gidiyor. Yani artırma eksiltme yapmayalım. Özellikle şu sayıları yapmış olduğumuz yerde ilmekler sizi şaşırtmasın arkadaşlar. Böyle ilerleyelim. Şimdi mesela bakıyorum. 2, 4, 6, 8. Aynı mı? 2, 4, 6, 8. Evet, aynı şekilde ilerliyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Yani bir alt sırayla hep aynı ilerliyor mu sayılarımız, onu kontrol edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaparak gelelim. Bir üst sıraya geldik arkadaşlar. Trabzanla sıramızı tamamladık ve şu anda bir üst sıradayım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Hemen dip kısmına sık iğnemizi yapıyoruz. 1. Yanındakini de yapıyorum. 2. Yanındakini de yapıyorum. 3. Toplamda 3 tane sık iğne yaptım. İpimi 2 kere doluyorum. Şimdi şunun, bakın şöyle başka tığımda göstereyim. Bakın şöyle altından şu şekilde, şu ön lastik gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde altından takacağız tığımızı. Bakın. Bu şekilde takıyorum. Çıkarıyorum. 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Bunları çıkarmıyorum. Yine tığımı 2 kere doluyorum. Ve şimdi de bu şekilde tığımızı takacağız. Yani şu iki lastiğin birleşim yeri altından, bakın bu şekilde. Bakın boşluktan şöyle takıyorum. 2 çıkarıyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. Şimdi bakın şurada nereden geri doğru sayacağız? Hemen gösteriyorum. Şu en son yapmış olduğumuzun hemen üzerinde bir trabzan var, görüyorsunuz burada. Üçüncü sık iğnem burada kalacak. Geri geri sayıyorum. Bakın 1, 2, 3 şuradan tığımızı takıyoruz. Bir sık iğne, 2 sık iğne ve üçüncü sık iğnemiz. Bakın hemen şunun şu birleşim yerinin şurada üzerindeki trabzan da bitecek. Şimdi 2 tane doladım yine. Bakın bunu takmış olduğum yer şurası. Yine aynı yere tekrar takıyorum. 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi 2 kere doluyorum. Ve şimdi de hemen diğer tarafın bu birleşim yerinden takıyorum. 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Devam ediyoruz. Şimdi bakın bunun hemen şurasında en son bitecek. Şurada sayıyorum, sık iğne yapacağız 3 tane. En son şunun hemen üzerindeki trabzanın üzerinde sık iğnelerim bitecek. Geri doğru sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye takıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 kere doladım. Bakın buradan takıyorum. Yani en sonki yapmış olduğum yerden aynı tekrar işlemimizi yapıyoruz. Aslında alt sırada da yine aynısını yapmıştık. Sadece burada birleşik yerinden alıyoruz. Evet, 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Geçiyorum buraya. Bunu da aldım. Şimdi 2 tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Şimdi bakın hemen bunun bacağın üzerindeki şöyle hemen şu trabzanım gözüküyor değil mi? Bakın bacak burada. Yani lastik yaptığım yer burada. Üzerindeki trabzanım burada. Buradan geri doğru sayıyorum. 1, 2, üçüncüye sık iğne yaparak başlıyorum. 1, 2, 3. İpimi 2 kere doluyorum. Şimdi yine bakın şunun
En son işlem yapmış olduğumuz yere bağlıyorum. Bu şekilde 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Geçiyorum bu tarafa. Burayı da yine bu şekilde lastik alır gibi alıyorum. İçinden çıkarıyorum. 2 ve 3 tane, kalan 3 taneyi de tek seferde çıkardım. Şimdi bakın, hemen üzerindeki, yanındaki trabzanın, bakın uygulama yapmış olduğum yer burası. Trabzanın burası. Bu ilmekte 3. sık iğnem olacak. 1 2 3 1 2 3 tekrar ipimi 2 kere doladım. En son işlem yapmış olduğumuz yerden tekrar işlemimizi yapıyoruz. 2 çıkarıyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. Hepsini tek seferde doladım. 2 kere doladım tığımı. Yandakine geçiyorum. Bakın. Buraya. Yine buraya da yine aynısını yapıyorum. 2 tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Hemen üzerindeki 1 2 3 1 2 3 tane de sık iğnemizi yaptık. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Oldukça yavaş anlatmaya çalışıyorum. İnşallah anlaşılır oluyordur. 2 tığımda 2 tane var. 2 kere doladım. Buraya geçiyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde doladım. Hemen bunun üzerindeki, bakın hemen yanındaki trabzan, buraya sık iğne gelecek. 1 2 3 1 2 3 bakın modelimiz oluştu bile. Evet, 3 sık iğnemizi yaptık. Devam ediyorum yine işlem yapmış olduğumuz yerden. Aslında alt kısımda yapmış olduğumuz işlemin aynısını uyguluyoruz. Sadece bu kısımlardan ikisini bir alıyoruz. Birleşim yerini bir alıyoruz. 2 kere doladım. İkisini bir alıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Bakın 1 2 3 1 2 3 sık iğne. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıranın sonuna geldim. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi ipimi doluyorum 2 kere. Şurayla yine. Tığımda 2 tane kalacak. İpimi doladım. Şimdi şuna, bu burada tek, bakın. Buna bakıyorum. 2 tek seferde çıkarıyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Buradan geriye doğru 3 tane sayıyorduk. 1 2 3. Şuradan takıyorum ilmeğimi. 1 2. Neden buradan saydık? Onu da göstereyim. Tekrar. Bunun bacağının hemen üzerindeki 3. sık iğnem olacaktı. Şu 3. sık iğnem olacaktı. O yüzden 1 2 3 geriye doğru sayıyorum. Altta benim 3 tane kalmıştı. Burada bakıyorum. 2 3 4 5 tane de burada kalmış oldu. Altta 3 tane, burada 5 tane. Yani bir sırada 3 tane kalıyor, bir sırada 5 tane kalıyor. Sizin de ilmek sayınıza göre altta kaç tane ise 2 fazlası üst kısımda olacak. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dibine trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırayı da trabzanla tamamlayacağız. Her bir ilmeğime birer kere trabzan yapıyorum. Örerken dediğim gibi altla sürekli gözetin, hani aynı mı ilerliyor diye. Zaten ilk başlarda böyle bir 10 ilmeğe kadar aynı ilerliyorsa ondan sonrası da aynıdır. Bakın 2 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 doğru gidiyorum ben. Evet, bu şekilde bütün ilmekleri birer kere trabzan yaparak ilerleyelim. Evet, şimdi trabzanla sıramıza döndük. Şimdi ön yüzümüze, örnekli yüzümüze dönüyoruz tekrar. Şimdi birinci sıradaki, yani ilk örnekli sıramızı tekrarını yapacağız. Her iki sırada bir kendini tekrar edeceğiz arkadaşlar. Yani şu anda ilk sırada bir tane ayırmıştık. Kenarda bir tane sık iğnemiz vardı. Daha sonra 3 tane atlamıştık. Dördüncüye yapmıştık ilk lastiğimizi. Burada da yine aynı şekilde yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İlkine şöyle sık iğne yapıyorum. Şimdi ipimi 2 kere doladım. Bakın burada 1 2 3, yani şuraya, yine şunun aynı işlemi buraya yapıyoruz. Bakın. Yani ilk sıranın tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3, dördüncü buna denk geliyor. Yani bunun birleşimini yapıyoruz. Şimdi hepsini 2 2 çıkarıyorum. İlk lastiğimizi yaptık. Bakın burada da yine ilk lastiğimizi yapmıştık. Şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. Nereye kadar gelecek? Yine hemen bakın şunun bitişindeki, üstündeki trabzanımızın buradan 1 2 3, 1 2 3 tane yaptık. Şimdi 2 kere doluyorum. Bu yapmış olduğumuz yere tekrar yapıyorum. 2 çıkardım. 2 kere doluyorum ipimi ve buraya geliyorum. 2 2, hepsini tek seferde topluyorum. Şimdi bakın şu hemen bunun üzerindeki 1 2 3, geriye geldim. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar ipimi doluyorum. Şu en son yapmış olduğumuz yere işlemimizi yapıyoruz. 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. Hepsini tek sefer 2 kere doluyorum. Buraya geçiyorum. 2 ve tığımda kalan 3 taneyi topluyorum. Yine buradan geriye 1 2 3, 1 2 3, tekrar ipimi doluyorum. 2 kere doluyoruz. Bu lastikleri yaparken hep 2 kere. En son yapmış olduğumuz yere geldim. 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. Buraya geldim. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Şimdi 1 2 3, geriye geldim. Yine 2 kere doluyorum. En son işlem yaptığım yere dönüyorum. 2 tane var tığımda. İpimi doladım. Bir, iki, üç. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sonraki sırada bu ikinci sıranın tekrarı olacak. Şimdi önce şuranın sıra sonunda benim ilk sıramda 3 tane kalmıştı. Şöyle geleyim, şurada sıra sonunu göstereyim size. Benim şurada sıra sonunda ilk sırada 3 tane kalmıştı. Yine bu sıra sonundaki işlemi sizinle paylaşacağım. Buraya kadar gelelim. Burayı göstereyim yine size. Sonraki sıralarda zaten ikinci sırayı izlediğinizde, tekrar hani geri dönüp ikinci sırayı izlediğinizde bu üst kısmı da yapabileceksiniz. Ben yine şuradaki bitişi göstermek istiyorum size. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada
En son 3 tane sık iğnemizi yapmıştık. Şimdi doluyorum. Bunları da yapalım. Evet, şimdi geriye 1 2 3 tane geriye gidiyorum. 1 2 3 sık iğnemi yaptım. 2 kere doladım. En son işlem yapmış olduğumuz yerden şuradan alıyorum ve hepsini 2 2 çıkıyorum arkadaşlar. Ve burada da 3 tane trabzan sık iğne yapacağım. 1 2 3. Neden 3 tane? Zaten hani 3 tane kaldı benim burada. İlk sırada da yine 3 tane kalmıştı. Şimdi trabzanla ilerleyeceğiz bu sıramızı. Bir sonraki sırada şu örneğimizin ikinci sırasının aynısını yapacağız. Yani başlangıçta 3 sık iğne yapacağım. Sonra örneğimi devam ettireceğim. Videoyu uzatmak istemiyorum daha fazla. O yüzden hani siz videoyu geriye sarıp ikinci sıranın yapılışını uygulayabilirsiniz. Bu örnekte sıraya kaç sıra yapmak istiyorsanız, ne kadar yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani birbirinin tekrarı ama şaşırdığınız yerde dediğim gibi videoyu geri sarın. Birinci sırayı nasıl yaptık, ikinci sırayı nasıl yaptık, o aralıkta izleyerek devam ettirebilirsiniz. Şimdi ben de yapayım, sizler de yapın. Sonrasında kol bölümüyle devam edeceğiz. Arkadaşlar ben etek kısmını, örneklik kısmı tamamladım. Toplamda bu model kısmından 4 sıra yaptık. 1, 2, 3 ve 4 sıra yapmış oldum. Şimdi kolla devam edeceğiz. Şöyle kol kısmını alıyorum. Şimdi bakıyorum en son düz kısmında bitirmişiz kolumuzun. O yüzden ters kısmından takacağım. Yani şöyle iç kısmından takacağım. Eğer siz tersli bitirdiyseniz bu şekilde düz kısmından ipinizi koltuk altından takmanız gerekiyor. Ben düz kısmını bitirdiğim için ters olarak öreceğim. Hırkanın bedeniyle aynı uyumu yakalaması için. Çünkü hırkayı döne döne ördük. Evet, şimdi şurada tam kolun altından buradan takıyorum ilmeğimi. Bir zincir, şöyle tekrar aynı yere bir sık iğne yaparak bunu buraya sabitledim. Şimdi şöyle 2 zincir çekiyorum ve her birine trabzanlar yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın görmüş olduğum noktalara şuraya bir trabzan yapacağım. Bu arada yürütüyorum. Şimdi şuraya yapacağım. Bakın şu trabzanı ortasına. Evet. Şimdi de şu ilmeklerimizden alarak ilerleyeceğiz. Şuradan bir tane alıyorum. Bakın şunu alıyorum. Şunu iç kısımda yürüteceğim. Nereye batmanız gerektiğini gösteriyorum. Sonra göresiniz de sonra yürütüyorum arkadaşlar. Şimdi de şu trabzanların bakın tepe noktalarından ilmeklerimizi alarak ilerliyoruz. Trabzan yapıyorum. Her bir ilmeğe bir tane trabzan olacak şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Hiçbir eksiltme, artırma, hiçbir şey yapmayacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonundaki şu kısmı yine sizlerle paylaşacağım. Şuraya batıyorum. Buraya. Bir tane de buraya. Ve birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Döndürüyorum. İpimi doluyorum. Hemen bakın şu dip kısmına, şuraya trabzanımızı yapıyoruz. Ve yine her birine birer kere trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar gelelim.
Evet, sıra sonuna kadar ilerledim. Şuraya da bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Bakın hemen şu en sonda, şu şöyle göstereyim, hemen zincirin dip kısmı, buraya yapmıyoruz. Çünkü başlarken zaten dip kısmına başlayarak yapmıştık trabzanımızı. Burada yaparsam artırma yapmış olurum. O yüzden şuradaki şu başlangıç noktasına hiçbir şekilde batmıyoruz. Zaten sayarak ilerlerseniz oraya trabzan yapmamanız gerektiğini görürsünüz arkadaşlar. Hemen bir zincir çekiyorum. Yine döndürüyorum. Hep döne döne ilerleyeceğiz. Bakın yine hemen dip kısmına şuraya trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Ve ilerliyorum. Şimdi kol hep bu şekilde ilerleyecek. Şimdi sıra sonuna kadar geleceğiz. Yine sıra sonunda bakın şuraya batışımızı yapmayacağız. Bir öncesinde bırakacağız. Zaten sayarak ilerleyin. İki kolda eşit olması gerekiyor. Ona dikkat edeceğiz arkadaşlar, sayıları. Şimdi bu şekilde döne döne ilerleyeceğiz. Kol boyunu, sıra sayısını sizlerle paylaşacağım. Kolumuzun ucunda da yine bu etek kısmında uyguladığımız örneğimizi uygulayacağız. Şimdi kaç sıra kol yapacağım ve kaç santim yapacağım? Birazdan geliyorum, size ölçülerini vereceğim. Ben kolunu tamamladım. Toplamda yakadan itibaren, buradan itibaren, şuradan itibaren saydığımda 28 sıra 28 santimlik bir kol ördüm arkadaşlar. Yani yakadan bu kısma kadar 28 santimlik bir kol ördüm. Toplamda 28 sıra. Kol altından itibaren de şuraya kadar ölçeceğim. Çünkü buradan sonrası örnek zeminini hazırladım. Oraya kadar 28 santim. Şöyle koltuk altından itibaren de şu ilk sıramız, evet, 15 santim gibi bir ölçümüz var. Koltuk altından itibaren. Toplamda şu kısım 28 sıra 28 santim oldu benim arkadaşlar. Evet, şimdi örnekli kısma geçeceğiz. Şimdi 28 sıra ördükten sonra kol boyumu tamamladıktan sonra bir sıra sık iğne gittim. Bedende de yine etek kısmında da aynı şekilde zemin hazırlamıştık. Burada da yine aynısını yaptık. Bir sıra sık iğne gittim. Daha sonrasında da trabzan gittim. Sık iğnem düz kısımda, modelimin düz yönünden gittim. Trabzan sırasında ters yüzünden gittim. Örneğimizi de düz kısımda kuracağız. Şimdi dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Burada bir tane sık iğne yapmış olduk. Yani bir sık iğnemiz var. Başta etek kısmında da yine ilk örnekli sıramızda bir sık iğne yapmıştık. Sonrasında da lastiğimizi, yani örneğimizi kurmuştuk. Şimdi iki kere ipimi doluyorum. Bakın bunun hemen altındaki ilk sık iğnemiz burada. Bakıyorum. Evet, şu. Şimdi bunu saymıyorum. Bu. Şöyle göstereyim. Bunun üzerindeki sık iğne. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3. Şöyle açayım iyice. 1, 2, 3, 4. Dördüncü bu. Bunu saymadım. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncü de bu arkadaşlar. Buraya lastiğimizi yapıyoruz burada. 2 çıkarıyorum. 2 çıkarıyorum. Hepsini tek seferde çıkardım. Şimdi bakın yine bunun bacağın hemen üzerindeki trabzandan geriye sayıyoruz. 1, 2, 3. 3 geriye saydım. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3. Evet, şimdi 2 kere doluyorum. Bu en son işlem yapmış olduğum sık iğneye, şuraya yani, buradan alıyorum ilmeğimi. Şimdi 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. 2 kere doluyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüye yine bu şekilde lastik alır gibi yapıyoruz. 2, 2 ve tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Şimdi ne yapıyoruz yine? Hemen şuradan bakın. 1, 2, 3 tane geriye saydım. 1, 2, 3. İpimi doluyorum 2 kere. Şu işlem yapmış olduğumuz yere geri dönüyorum. 2, 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Hepsini tek seferde doluyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüye batıyorum. 3 tane kaldı. Hepsini tek seferde çıktım. 1, 2, 3 tane geriye geldim. 1,
2 3. Yine 2 kere doladım. En son işlem yapmış olduğum ilmekten alıyorum, sık iğneden 2 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye bu şekilde batıyorum. 1 2 3. Evet, sanırım anlaşıldı. Zaten etekte yapmış olduğumuz örneğin aynısını kolda uyguluyoruz arkadaşlar. Değişiklik yok. Şöyle göstereyim. Tığımda 2 tane var. 2 kere doluyorum. 1 2 3. Dördüncüye sondaki üçlüyü de tek seferde çıkarıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, şimdi buradan sıra sonuna geldim. Şimdi burada şunun hemen tepesiyle birleştiriyorum. Yani bunun bitişiyle kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde alsın diye. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. 2 3, hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. Bu kısım anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bakın örneği kurdum burada. Hemen bunun arada sık iğne olmadığı için direkt bunun başıyla birleşimimizi yaptık. Şimdi döndürüyorum. Bu sırayı trabzanla ilerleyeceğiz. Sıra sonuna kadar trabzanla gidelim. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bir zinciri çektim, döndüm. Şimdi üst sıradayız. İpimizi doluyoruz. 1 2 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3. 2 kere ipimi doluyorum. Şunların ikisini bir alacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bir buradan alacağım, bir de buradan alacağım. İkisini bir alıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 1 2. Tığımda 2 tane var. 2 kere doluyorum. Şunların ikisini şuradan bir alıyorum. 2 2. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çıktım. Şimdi bakın şuradan geriye geliyorum. 1 2 3. 1 2 3. 2 kere ipimi doladım. Yine aynı yerden, işlem yapmış olduğum yerden ilmeğimi alıyorum. 2 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. Buraya geldim. Bunların ikisini bir alıyorum. 2 2 çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Tek seferde çıkardım. 1 2 3 geriye geliyorum. 1 2 3. İpimi doluyorum 2 kere. En son işlem yapmış olduğumuz yerden alıyorum. 2 2 çıkardım. Tekrar ipimi doluyorum 2 kere. Şimdi buradan alıyorum. Tek seferde çıkardım. 1 2 3 geriye dönüyorum. 1 2 3. 2 kere doladım. En son işlem yapmış olduğum yerden alıyorum. 2 2 çıkardım. Tekrar buradan da alıyorum. Ve hep üçünü birden çıkardım. Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar bu şekilde geleceğiz arkadaşlar. Evet, sıra sonundayım. Şimdi 3 tane sık iğnemizi yaptık. İpimi 2 kere doluyorum. Şu en son işlem yapmış olduğum yerden tekrar işlem yapıyorum. 2 2. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Şimdi bakın şu ikisinden tekrar alacağım. Şöyle şunu aşağıya doğru bastırıyorum. Şu üst tarafından, bakın şunun hemen üst tarafından tekrar ikisinden bir alıyorum. 2 2 kere dolamamışım, pardon. 1 2, evet. Bu şekilde aldım. 2 2. Tığımda 3 tane var. Tek seferde doladım ve birleşimimizde yapıyorum. Evet.
Evet, bakın burayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir döndüm. Hemen şöyle dibine trabzanımızı yapıyoruz. Ve devam ediyorum. Bu sıra yine trabzanla gideceğim. Buraları trabzanla giderken arkadaşlar alttaki sayı kaçsa üstteki sayı da aynı olacak. Eksiltme veya artırma yapmayalım. Ona dikkat edelim. O şekilde trabzanla devam edelim. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir şöyle dibine sık iğne yapıyorum. Şimdi ipimi doluyorum. Şurayla şuradan şunun ikisini bir alıyorum arkadaşlar. 2 kere dolayacağım ipimi. Hepsini tek seferde çıkıyorum. Üçüncü sırada 2 çıkarıyorum. Tekrarlıyorum. Yanlış ifade ettim. 2 kere doladım. Bu ikisini bir alıyorum. 2 hepsini tek seferde çıkardım. Şimdi şöyle 1 2 3 tane sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. Şu en son işlem yapmış olduğum yere geri döndüm. 2 tığımda 3 tane var. Tekrar ipimi doluyorum. Şuradan alıyorum. 2 tığımda 3 tane var. Tek seferde çıkardım. Şimdi buradan 1 2 3 geriye 1 2 3 tekrar ipimi 2 kere doladım. En son işlem yapmış olduğum yere batıyorum. Lastik alıyorum. 2 ve yine yandakinden hepsini tek seferde çıkarıyorum. 1 2 3 1 2 3 Evet, şimdi bu şekilde de sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bu zaten bizim son sıramız. Daha uzatmayacağım örneği. Benim için yeterli. Sıramın sonuna geldim. 3 tane sık iğnemi yaptım. 2 kere doluyorum. Şurada en son işlem yapmış olduğum yerdeyim. Hepsini tek 2 hepsini tığımdan çıkardım ve şurayla birleştiriyorum. Birleştirmiyoruz arkadaşlar. Yanlış ifade ettim. Şimdi şurada şunu atlıyorum. Bakın şu zaten trabzanın sırası. Bunu atlıyorum. Şunu alıyorum. 1 şunu da alıyorum ve öyle birleşimimizi yapıyoruz. Evet, burasını da bu şekilde kapatmış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Eğer şimdi bir sıra daha gidersem ne yapmam gerekiyordu derseniz şunların ikisini yine bir almanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle zaten bunlar toplanır burada. Evet, şimdi ama benim için yeterli. Bu ipi yürütürüz içeride. Şu şekilde yürütelim. Şöyle alayım ben onu içeriye, sonrasında yürütürüm. Evet, bu şekilde. Diğer kolu da yine aynısı gibi yapın. Ben diğer kolumu da hazırlamıştım zaten. Şöyle göstereyim. Bakın, iki kolumuzu da bu şekilde hazırlamıştık aynı sırada. Şimdi kenar kısmıyla devam edeceğiz. Evet, şimdi öncelikle şöyle göstereyim hırkamı. O kadar büyük ki kameranın önüne sığdıramıyorum, o derece. Bayağı büyük oldu. Zaten pileli olduğu için ekstra bir uzunluğu var. Evet, şimdi bakın şu kısımda yani modelimizin sağ tarafında şöyle döndürdüğümüzde sağ tarafında ipimi şu örnekli kısım, etek kısmında şuradan ipimi takacağım arkadaşlar. Şuradan. Şimdi buradan yukarıya sık iğne ile ilerleyeceğiz. Şöyle dibine bir tane sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum yukarıya doğru.
Bakın her bir ilmeğe bu şekilde batarak ilerliyorum. Her bir sıraya bir kere arkadaşlar sık iğneler yapıyoruz. Bütün komple hırkamızın etrafını, yakada dahil olmak üzere bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi yakaya kadar böyle gelelim. Tığımda bir çözüm bulamadım. Sürekli ses çıkarıyor. Çok rahatsız etti beni. Eminim sizi de öyle. Şimdi yaka kısmına kadar gelelim arkadaşlar. O kısımda yakadan ilmekleri nasıl aldığımızı da sizlerle paylaşacağım. Oraya kadar gelelim isterseniz. Şimdi yaka kısmına geldim. Burada şuraya bir kere daha sık iğne yapıyorum dönüşümü sağlamak için. Daha sonrasında da devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şu boşluklardan alıyorum ilmeklerimi, sık iğnelerimi. Şöyle şu boşluklara batarak sık iğneler yapıyorum. Şunu da yürütüyorum arada. Şimdi yaka kısmımızı bu şekilde gidelim. Şöyle yaka kısmımızı bu şekilde gideceğiz. Daha sonrasında bu şekilde aşağıya doğru iniyorum sık iğne ile. Yine etrafına sık iğne ile dönüyorum. Etek kısmını, bu kısmını sık iğne ile dönüp buraya gelip ipimi kesip kapşona başlayacağız arkadaşlar. Şimdi hırkamızın bütün etrafını dönelim. Sonra gelip kapşonla devam edelim. Kenar kısmına gittim. Şu şekilde tamamladım arkadaşlar. Yaka kısmını aşağıya indim. Etek kısmında tamamladım ve burada şurada ipimi kestim. Şimdi kapşonla devam edeceğiz. İsterseniz sadece böyle hırka olarak da bırakabilirsiniz. Kapşonsuz da yapabilirsiniz. Hani bu şekilde bıraktığınızda düğmelerini dikersiniz ve hırka olarak tamamlarsınız. Ama benim gibi kapşon olarak da yapabilirsiniz. Şimdi kapşon kısmına geçelim. Şöyle ters çeviriyorum hırkamı. İlk sıra yakada sık iğne olarak ilerlemiştik. İlk sıra sık iğne sıramızı yaptık. Örneğe geçmeden ne yapıyorduk? Önce sık iğne, daha sonra trabzan, sonrasında da örnek kısmına geçiyorduk. Sık iğne sıramız tamam. Şimdi trabzan sırasına gireceğiz. Şimdi burada kenardan 4 tane ilmeğimizi ayıracağız. 1, 2, şöyle göstereyim ters taraftan 1, 2, 3 ve 4. Şuradan bakın şu sık iğnelerden de yine 1, 2, 3 ve dördüncüye ilmeğimizi takıyoruz bu şekilde. Bakın şuradan. Bir tane de şurada var. Tekrarlıyorum. Şu bir ilmek. 1, 2, 3, 4 tane atlıyoruz. 5.'ye takıyoruz. Diğer tarafta da yine öyle 4 tane ilmeğim kalacak. Şimdi şuradan bir zincir çekiyorum. Şöyle dibini tekrar sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum ve her bir ilmeğime bir tane batarak trabzan olarak tamamlayacağız bu sırayı. Sonraki sıra örnek sıramız olacak. Şimdi isterseniz bu sırayı diğer tarafa kadar trabzan olarak tamamlayalım. Gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine 1, 2, 3, 4 tane ayırdım. 5. sonlandırdım. 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi örnek kısmımızı kuralım. Burada bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu hırkanın etek kısmında yapmış olduğumuz işlemi uygulayacağız. Ama tabii ki hatırlayalım, göstereceğim. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum. Sık iğne hemen bakın. Şöyle takip eden buradan 1, 2, 3, 4, 5. bakın şu. Bunun hizasındaki sık iğne bu. Şimdi bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4. Şuradakinden alacağım. Bakın bu ilk sık iğnemiz. Sık iğne şuradaki yapmış olduğum sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Buradan bu şekilde alacağım.
Şimdi burada ipimi 2 kere doluyorum. Buraya batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Bu ikisini de çıkarıyorum. Şimdi burada şöyle geriye gidiyorum. Bakın hemen şunun üzerinden 1, 2, 3 geriye gidiyoruz. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. İpimi doluyorum 2 kere. Şu en son işlem yapmış olduğumuz yere dönüyorum. Buraya tekrar batıyorum. 2 çıkardım. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. İpimi 2 kere doluyorum ve sayıyorum yine. 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Dördüncünün bu şekilde belinden tutuyorum. 2, 2 ve tığımda kalan 3 taneyi de tek seferde çıkarıyorum. Şimdi yine bakın hemen şunun bitişindeki trabzanın tepesinde son sık iğnem gelecek. Geriye sayıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar ipimi doluyorum. İşlem yapmış olduğum yere döndüm. Bakın aynı yere tekrarlıyorum. 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Doluyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye ilmeğimi takıyorum. Ve 2, 2 ve kalan 3 tane de hepsini tek seferde çıkardım. Şimdi yine şuradan 1, 2, 3 geriye sayıyorum ve 3 tane sık iğnemizi yapıyorum. Tekrar 2 doladım. Geriye döndüm. 2, 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. 1, 2, 3, 4 tane atladım. 2, 2 çıkarıyorum. En son kalan 3 taneyi de tek seferde çıkardım. 1, 2, 3 ve bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar böyle ilerleyelim. Evet, şimdi sıra sonundayım. Şöyle göstereyim, bakın sıra sonundayım. Burada ipimi 2 kere doladım. Şu en son işlem yapmış olduğumuz yere işlemimizi yapıyoruz. Normalde 2 tane bırakırdım. Şimdi bırakmıyorum. Direkt çıkardım. Şimdi burada bakın şöyle hemen yanındaki trabzandan bakın şimdi. Şuraya işlem yapılmış. Yanındakini de boş bırakıyorum. Zaten bakın bu bunun ilmeği olmuş olacak. Şuradan itibaren başlıyoruz. 1, 2 ve 3 tane sık iğnem kalmış oldu burada. Şimdi döndürüyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırayı da trabzanla ilerleyeceğim. Bir üst sırada, örnekli sırada devam edelim arkadaşlar. Evet, sıra başındayım. Yani bir üst sıraya geçtim. Diğer örnekli sıramdayım. Bir zincir çektim. Şimdi dibine sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yapacağım yan yana. 2 ve 3 tane sık iğne yaptık. İpimi 2 kere doluyorum. Şunu bakın, şuradaki lastik şuradan yani şöyle altından alıyorum. Şimdi 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi 2 kere doluyorum. Ve bu sefer şu ikisinden alıyorum. Bakın tam ortasından alıyorum. Ve 2, 2, tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Şimdi hemen üzerinden geri sayıyorum. 1, 2, 3 tane. 1, 2, 3 sık iğne. İpimi doluyorum. 2 kere. Şimdi tekrar geriye şu işlem yapmış olduğumuz hemen buraya geldim. 2, 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. Şimdi buradan alıyorum. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Geriye 1, 2, 3. İki kere doluyorum. Şuradan alıyorum.
2 kere doluyorum. Buradan alıyorum. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. 1 2 3 geri gidiyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi 3 sık iğnemizi yaptık. 2 tane ipimi doluyorum. Geliyorum, şuradan aldım. 2 tane tığım da var. Bundan da alıyorum arkadaşlar. 2 2, en son 3 tane kaldı. Tek seferde çıkardım. Burada bakıyorum şimdi. Bakın şurada. Bunda işlem yapılmış. Bunu atlıyorum. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi arka sıraya geçiyorum. Arkasını trabzan yapacağım bir sıra. Şimdi trabzan yapalım. 3. örnekte sırayla devam edelim. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyorum. Dibine sık iğnemizi yaptık. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum. Burada ilk 1. sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını burada yapıyoruz arkadaşlar. İlk başta bir tane sık iğne ile başlamıştık. 3. sırada da bir tane sık iğne ile başlıyoruz. 2 tane doluyorum. Şuraya alıyorum. 2 2 ve bu 2'yi de çıkarıyorum bu sırada. Şimdi şöyle geriye doğru 1 2 3 tane geriye gittim. 1 2 3 sık iğne. İpimi 2 kere doluyorum. En son işlem yapmış olduğumuz yerden şuraya takıyorum. 2 2 tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum ve buraya 2 2 tığımdaki 3 taneyi de tek seferde çıkarıyorum. Şimdi yine 1 2 3 tane geriye gittim. 1 2 ve 3. Buradan alıyorum. Evet, artık hep birbirini tekrar eden sıralar olacak arkadaşlar. O yüzden artık hani göstermeye de çok gerek yok. Çünkü hep aynı şeyleri göstereceğim. Bu şekilde devam edelim. 1 ve 2. sıranın devamı niteliğinde hep birbirini tekrar ederek yapalım. Kaç sıra kapşon sırası yapacağım, kaç santim yapacağım, onu bitirdiğim zaman sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde ilerleyip tamamlayalım. Birazdan buradayım. Kapşon kısmını tamamladım. Şimdi şöyle göstereyim. Kaç santim uzunluğunda ördüğümü sizinle paylaşacağım. Şöyle arka kısmını çevirelim. Tam şu örnekli kısımdan şuradan itibaren ölçeceğim. Evet, 24 santimlik bir kapşon kısmı yaptım. Siz hırkanızın boyutuna göre uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. Yani daha küçük yapacaksanız daha kısa boyda yapmanız gerekiyor. Daha büyük bir hırka yapacaksanız birazcık daha uzatmanız gerekiyor. Ben 24 santim yaptım. Elimde bir tane hırka vardı, onu ölçtüm. Şimdi şöyle kaç sırada yaptığımı şöyle paylaşacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 sıra toplamda örnek sırasından bahsediyorum. Toplamda 17 sıra örnek sırası yapmışım. Şimdi kapşonumuzun birleşimini yapacağız. Şöyle bakın. Ben düğmelerini de diktim bu arada. Şimdi ipimizi şöyle alıyorum. Bakın kesmedim hiç ipimi. Burada kapşonumuzu şu şekilde ters çeviriyoruz. Tekrarlıyorum bakın. Şimdi kapşonumuz böyle. Bu şekilde şöyle ters çevireceğim. Evet, birazcık uzaklaştırdım kamerayı. Daha net görün diye. Şimdi şu şekilde dümdüz alıyorum bunu. Şöyle katlıyorum ikiye ama ters tarafından katlıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi şu kısmı öreceğiz arkadaşlar sık iğneyle. Bir buradaki ilmekten alacağım, bir oradaki ilmekten alacağım. Şimdi ilk baştakinden alıyorum, bir de buranın ilk ilmeğinden alıyorum. Bakın şuradan ilk ilmeğinden alıyorum
sık iğne yaptım. Şimdi bir bu ilmekten alıyorum. Bir de karşısındakinden alıyorum. Tabi uzak, biraz yakınlaştırayım. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın karşılıklı olarak 2 ilmekten alacağım. Bir buradaki ilmekten alıyorum. Bir buradaki ilmekten alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bir bu ilmekten alıyorum. Bir bu ilmekten alıyorum. Sık iğne. Böyle karşılıklı olarak ilmeklerimizden alarak trabzanlarımızı tamamlayacağız. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde birleştirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi şu 2 ilmeğimi de birleştiriyorum. Kaydırmayla kapattım. Evet, bunu iç kısmında yürütüyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, bunu daha da yürütürüm sonrasında. Şimdi şöyle çeviriyoruz ve kapşon kısmımız tamamlanmış oldu bu şekilde. Evet, şimdi arka kısmındaki kemer şerit kısmını sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakın şöyle bir şerit hazırladım. Bunu hazırlamak için 35 tane sık iğne yaptım. İlk sırada 36 zincir çektim. 35 tane üzerine sık iğne yaptım. Daha sonra bir sıra trabzan sırası gittim. Şöyle göstereyim. Bir sıra trabzan gittim. Sonraki sırada da 3. sırada da örneğimi kurdum. Yani etek kısmında ve kapşon kısmındakinin birebir aynısını yaptım. 2 sıra örnek sırası gittim. Ve şeritimi tamamlamış oldum. Bunu tekrar anlatmak istemedim. Yani göstermek istemedim. Zaten kapşon kısmında aynı şeyi tekrarlamıştık. Böyle bu kısımlarına 2 tane düğme diktim ve tam bu şekilde hırkamızın ortasına bunu dikeceğim arkadaşlar. Buraya. Evet, şu şekilde. Tam şu, bakın şu pili yapmış olduğumuz kısmın hemen üzerine bir bu taraftan dikeceğim, bir de bu taraftan dikeceğim. Bu orta kısımları dikmeyeceğim. Şöyle alttan, hırkanın iç kısmından şöyle ilmek alıyorum. Buradan alt kısma bu şekilde yukarıya doğru dikeceğiz. Burayı da yine aynı şekilde dikelim. Evet, şeritimizi de diktik. Hırkamızı böylelikle sonlandırmış olduk. Gerçekten bayağı bana zaman aldıran bir hırka oldu. Yani bir şekilde videomuzu tamamlamış olduk. Ama bayağı bir zamanımı, günlerimi aldı diyebilirim. Sizler için büyük çalışmak istedim. Bu da belli bir zaman gerektirdi. Olsun. Bütün emeklerimiz kıymetlidir sizler için. Böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz modelimi ve kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben gerçekten çok keyif alarak ördüm modeli. İnşallah sizler de o şekilde, en kolay şekilde yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınıza da destek olursanız çok sevinirim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.